Arkadaşlar başlıyoruz. So why should an Merhaba, Digital Box kanalımıza hoş geldiniz. Bugün çok ilginç bir konumuz var. Kripto para, blockchain ve bunun çeşitli endüstrilere yansımaları hakkında konuşacağız. Bugün çok değerli bir konuğumuz var. 1 Lira şirketinin Head of Marketing'i Doruk İşmen bizlerle beraber. Doruk, öncelikle hoş geldin abi. Dilersen sen de birkaç şey söylemek istersin belki girişte. Hoş bulduk Can. Teşekkür ederim öncelikle bizi davet ettiğiniz için. Dediğin gibi ben 1 Lira'da Head of Marketing pozisyonunda çalışıyorum. Böyle kısaca 1 Lira'dan bahsedelim istersen, ondan sonra giriş yaparız yavaştan. 1 Lira bir startup aslında, blockchain temelli bir startup. Türk lirasına endeksli stabil kripto para birimi üretiyoruz. Kullanıcılarımıza bunları sunuyoruz. Ama tabii bu şu anda çok havada kaldığının farkındayım. İlerleyen zamanlarda buna daha açıklama getireceğiz. Süper. Gayet ilgi çekici bir iş alanı. Zaten yani aşağı yukarı 10 yıldır artık hayatımızın bir parçası olmuş bir sektörden bahsediyoruz. Belki daha bile uzun zamandır. O zaman dilersen ilk sorumuza başlayalım. Bu tabii ki de bu konuyla ilgisi olan ama çok fazla bilgisi olmayan çok insan var. Dolayısıyla birazcık daha böyle basit ve birçok kişinin anlayabileceği bir şekilde kripto para nedir, ne için kullanılır, amacı nedir? Böyle kısa bir kripto para introsu almamız mümkün mü senden? Tabii ki de. Aslında önce böyle kripto paranın küçük bir tanımını yapayım ben. Sonra neden ortaya çıktığını ve hangi amaçlarla kullanıldığını anlatırız. Aslında kripto para dijital olarak ortaya çıkan, tamamıyla dijital olan ve bu blockchain dediğimiz bloklardan oluşan bir zincirden oluşan altyapısıyla beraber çalışan bir para sistemi. Basitçe böyle anlattım ama aslında derinlere indiğimiz zaman ortalık çok karışıyor. Öncelikle ben şeyden bahsetmek istiyorum. Şu anda mevcut finansal sistem nasıl ve kripto paraya neden ihtiyaç duyuyoruz? Ki o bağlantıyı kurduğumuz zaman kripto paranın nasıl çalıştığını ve neden ihtiyacımız olduğunu anlayabiliriz. Şu anda mevcut finansal sistemde itibari paralar, yani ülkelerin paraları, işte dolardır, Türk lirasıdır, işte Amerikan, işte Kanada dolarıdır. Bunların hepsi merkez bankaları tarafından belirlenen para politikalarıyla havadan yaratılan paralar. Yani bunların arkalarında hiçbir değer yok. Eskiden vardı, Bretton Woods diye bir yasa vardı. Bu yasaya göre her paranın arkasında altın oluyordu. Ve zaten işte o dönemdeki dolarların üstüne baktığınız zaman altta yazardı, işte bu paranın karşısında şu kadarlık gram altın alabilirsiniz gibi bir şey yazardı. Ama bu sistem bir yerden sonra çöktü. Amerika'nın birkaç olayı yüzünden, işte elindeki altından daha fazla para basması yüzünden bunu iptal edelim dedi bütün ülkeler. Ve bundan sonra para sistemi tamamıyla havadan yaratılan, arkasında hiçbir şey olmadan yaratılan bir sisteme dönüştü. Ve şu anda paranın değerini veren şey aslında insanlar, devlet ve kurumlar. Yani hani para neden değerli diye soracak olursanız, işte bir başkası bu paranın karşılığında bana bir mal satabiliyor. Ben de ona işte belli bir hizmet sunuyorum. Ve karşılıklı bir anlaşma var aslında şu anki para sistemi üzerinde. Ama bu paranın herhangi bir sınırı yok, herhangi bir karşılığı yok. 2008 yılında da Satoshi Nakamoto denen bir şahıs ya da şahıslar birliği ya da bir kurum, ne olduğunu bilmiyoruz, Bitcoin isimli bir makale ortaya atıyor. Ve bu makalede eşten eşe ödeme sistemi yaratacağını söylüyor. Ve kendine işte belli e-mail gruplarını atarak şeyler topluyor.
destekçiler topluyor, yazılımcılar topluyor ve bunu geliştirmeye başlıyorlar. 2008 yılında da tam olarak dünyanın en büyük krizlerinden biri gerçekleşiyor. Bildiğiniz gibi işte Lehman Brothers batıyor, işte batmaz denilen, too big to fail denilen dünyanın en büyük yatırım bankalarından biri batıyor. Ve dünya büyük bir krize giriyor. 2009 yılının başında da Bitcoin hayata geçiyor. Ve Bitcoin'in hayata geçmesindeki en büyük amaç bu para sistemindeki saçmalık demeyelim ama bir bozukluk, yani yozlaşmışlık önüne geçmesi. Hatta Bitcoin ilk çıktığında 2009 yılında ilk başta şey yazar. Şansölye bankalara bir şans daha verdi yazar. Bu da zaten Bitcoin'in çıkış amacının mevcut finansal sisteme alternatif bir finans sunmasının sebebi olarak görebiliriz bunu. Ancak Bitcoin'den sonra çok daha başka kripto paralar çıktı. Kripto paralar boyut atladı ve bambaşka bir dünyaya yöneldik. Ama yani temel olarak baktığımız zaman mevcut finansal sistemin bir alternatifi olarak yaratılıyor kripto paralar ve herkes tarafından erişilebilir olması, herhangi bir sınıra ihtiyaç olmaması ve herhangi bir işte dil, din, ırk gerektirmeden insanların kripto paralara ulaşabilmesini sağlıyor aslında bu. Daha doğrusu finans sistemine kripto paralar ulaştırabiliyor insanları bu alternatif finans sistemine. Çünkü gerçekten hani gelecekte de kripto paraların hayatımızda olacağını görebiliyoruz. Şu anki durumdan ötürü yine ekonomik krizler geliyor ve mevcut finansal sistemin doğru bir yere gitmediği anlaşılabiliyor. Dolayısıyla kripto paralar nedir diye soracak olursan aslında şu anda bir alternatif finans sistemi ama gelecekte hayatımızın çok büyük bir yerinde olabilecek potansiyele sahip bir finansal araç diyebiliriz. Anlıyorum. Yani özetlemek gerekirse hani aslında kripto paranın paraya göre daha gizli olmasına rağmen takip edilebilir, trace edilebilir bir alternatif olduğunu söylememiz mümkün mü o zaman? Tabii yani dijital, yani şöyle kripto paraların da türü var ama genel olarak takip edilmesi daha kolay ve tamamıyla dijital olduğu için zaten blockchain altyapısında bütün kripto paraların nereye gittiğini, hangi cüzdana gittiğini görebiliyorsun. O yüzden haklısın, doğru. Aslında buradan da şuraya da bağlamak istiyorum. Dolayısıyla güzel bir noktaya geldik. İkinci soruya da şöyle geçebiliriz. Hani bu trace edilebilmesini sağlayan şey de sanıyorum ki blockchain sistemi. Ve hani kripto parayı da daha iyi anlamak için blockchain'in ne olduğunu bilip onu da anlamanın büyük bir önemi var sanıyorum ki. O yüzden hani blockchain nedir? Kripto paranın kullanımındaki yeri nedir? Nasıl kullanılır? Bununla ilgili de bize kısa bir ve net bilgi verebilirsen çok seviniriz. Tabii. Bunu da aslında şöyle günümüzden bir örnekle verelim. Şimdi bir uygulama düşünün. İşte bu ne olur mesela? Windows ya da Windows demeyelim de buna. Microsoft Word diyelim. Bir şirkette çalışıyorsunuz ve Microsoft Word'ünüz var. Bunun altında kendi bilgisayarınız var. Lokal bilgisayarınızı kullanıyorsunuz. O barındırıyor bunu. Ama o lokal bilgisayarınızın bağlı olduğu bir de bir ağ var şirket içerisinde. Buna da işte network diyebiliriz. Aslında bu dediğimiz network blockchain'e denk geliyor. Ama bu blockchain aslında tek bir şirkete ait değil. Hatta hiçbir şirkete ait değil ve herkes buna katılabiliyor. Ve o yüzden zaten dünyanın bilgisayarı gibi bir tanıma sahip. Kripto paraların altyapısı diyebiliriz böylece blockchain'e. Hani biraz daha detaya inmek gerekirse, hani adında da olduğu gibi zaten demin de söylemiştim. Bloklardan oluşan bir zincir. Peki bu bloklara ne yazılıyor? Bloklara yazılan şeyler aslında şu. İşte transferler aslında çok basit. Sadece yazı var. Başka hiçbir şey yok. Hani hiç karmaşık bir şey düşünmeye gerek yok. Sadece yazı var. Veri var daha doğrusu yani. Hani işlem, transaction deniyor ona ama hani biz ona veri ve işlem diyebiliriz.
bunlardan oluşan bir kayıt defteri diyebiliriz. Ama bu kayıt defterinin en önemli özelliğinden biri merkeziyetsiz olması. Demin de dediğim gibi hani kimse tarafından kontrol edilmiyor blockchain ve farklı kişiler bu ağa katılabiliyor. Ağa katılınca o defteri de indirmiş oluyor ve defteri kaydetmeye başlıyor. Onun dışında buradaki işlemler değiştirilemiyor. Yani değiştirilebilir ama aşırı yüksek miktarda bütçe gerektiriyor ve aşırı yüksek miktarda işlem gücü gerektiriyor. O yüzden çok zor diyebiliriz buna. Ama kesinlikle merkezi finanstan, yani işte bankalardan çok daha güvenli olduğunu söyleyebiliriz bunun. Çünkü bankalar merkezden yönetilen altyapılara sahipken blockchain bütün dünyadaki bilgisayarların bağlı olduğu bir ağa sahip ve siz bir bilgisayar ele geçirmiş olsanız bile geri kalan bilgisayarlar, bağlı olan bilgisayarlar bu ağa hayatına devam edecek ve bu arada işlemleri onaylamaya devam edecekler. Dolayısıyla blockchain'in hem bankalara göre hem de mevcut finansal sisteme göre hem daha güvenli, hem değiştirilemez, hem de merkeziyetsiz yapısıyla beraber büyük bir yenilik kattığını görüyoruz. İstersen hatta buradan da 1 liraya geçelim. Hani daha açıklayacağız demiştik başta. Ve blockchain startup'ı olduğumuzu söylemiştik. Yani biz nasıl blockchain'i kullanıyoruz ondan bahsedelim kısaca. 1 lira aslında Ethereum blockchain'i üzerinde çalışan bir token, bir kripto para. Ama bu kripto paranın özelliği var. 1 lira her zaman bir Türk lirasına eşit. Yani bizim bir yatırım değerimiz yok. Bizim bir nasıl diyeyim? Yani insanlar bizi alıp şey yapamaz. Yatırım kazanç sağlayamaz. Biz sadece bir aracıyız. Yani biz bayağı Türk lirasıyız aslında. Ama bunu işte kripto para dünyasındaki Türk lirasıyız ve insanlar bizi kullanarak işte farklı şeyler yapabiliyor. Farklı yöntemler, farklı yatırımlar yapabiliyor. İşte bunlardan en basiti mesela global kripto para borsalarına açılmak. Birinci olarak bunu söyleyebiliriz. Yani insanlar 1 lira alarak şu anda bağlı bulunduğumuz 6 farklı global kripto para borsası var. Onlara fon aktarabiliyorlar 1 lirayla. Yani direkt sen Türk lirasıyla globaldeki kripto para borsalarına paranı aktarıp oradaki farklı, çünkü yereldeki kripto para borsalarına göre globalde çok daha fazla çeşit var. O farklı çeşitli kripto paralar alabiliyorsun. Böyle bir kullanım alanımız var. İkinci olarak burada yine daha sonra değineceğiz diye tahmin ediyorum. Merkeziyetsiz finans uygulama alanımız var. Merkeziyetsiz finans da DeFi diye geçiyor. Burada da basitçe şöyle diyebiliriz. Bankacılık işlemlerinin merkezi bir kurum tarafından değil de sadece akıllı kontrat ve yazılım tarafından yapılması sayesinde bir sistem oluşuyor, bir protokol oluşuyor. Ve siz bu protokoller üzerinde kimseye güven ihtiyacı duymadan borç alıp verebiliyorsunuz, pasif gelir elde edebiliyorsunuz. Ve yani aklınıza gelebilecek her bankacılık işlemi demeyelim ama çoğu bankacılık işlemini yapabiliyorsunuz. Hatta o kadar ki kaybettirmeyen piyango bile var. Yani siz bilet alıyorsunuz, o biletin karşılığında toplanan fon bir faize yatırılıyor ve kazanan kişi, kazanan bilet o faizin kazancını ve ana parasını alıyor. Diğer herkes de yine ana parasını alarak hayatına devam ediyor ve kimse kaybetmemiş oluyor. Bir kişi kazanmış oluyor. Hani böyle düşününce gerçekten yani bunun potansiyelinin çok büyük olduğunu düşünüyoruz ve biz 1 lira olarak zaten Türk insanını ve Türkiye'yi aslında merkeziyetsiz finansa yönlendirmeye çalışıyoruz. Çünkü gerçekten alternatif finans sistemi kuruluyor ve hani bizim de bu treni yakalamamız lazım Türkiye olarak, Türk insanı olarak. Anladım. Yani çok güzel açıkladın. Tabii işin birazcık
teknik tarafına da gidiyorsun açıklarken. O da daha da güzel altın dolduruyor oluyor. Ama hani bunu böyle bir mesela daha az bilgi sahibi olan veya bunu böyle birazcık daha yabancı olan bir kişiye hani özetlemek gerekirse mesela kripto parayı anlattık. Kripto paradan sonra blockchain'i anlattık. Bu aslında hani bloklardan oluşan, encrypted yani şifrelenmiş bloklardan oluşan bilgi küpleri gibi düşünebiliriz sanırım blockchain'i. Ve bu blockchain içinde de bu bilgilerin karşılığı olan çeşitli kripto paralar var sanıyorum. Şifrelemelerin karşılığı olarak. Ve bundan dolayı da aslında bu herkes tarafından yani, takip edilebilirliği olmasından dolayı şeffaf, dolayısıyla güvenli bir para birimi normal bizim klasik paraya göre. Ve hani bir merkezi yok, tamamen şifrelemeden dolayı bütün internet ağının üstünde oluşan bir sistem olarak tanımlayabiliriz sanırım. Kesinlikle çok güzel özetledin. Teşekkür ederim. Bu peki DeFi dediğin sanırım daha önceden olan değil, yeni zamanda çıkan bir inovasyon oldu diye düşünüyorum. Bilmiyorum, yanlış söylüyor da olabilirim. Şöyle aslında yani birkaç yıldır var DeFi ama son zamanlarda oldukça popüler oldu kripto para dünyasında ve hani blockchain dediğiniz zaman işte aklınıza hep şey geliyor işte supply chain, işte supply chain'de blockchain kullanmak. İşte niye? Çünkü oradaki veri değiştirilemiyor işte ve oradaki veri değiştirilemediği için sağlıklı bir tedarik zinciri oluşuyor. Ama hani bunu gerçekten kullanılabilen firma sayısı ya da işte kurum sayısı çok az. Ve hani blockchain'in en büyük problemi real yani gerçek kullanım alanları. Evet, blockchain bir hype ve bu yani işte gelecekte kullanılacak bir şey. Geleceğin merkezi olacak bir şey belki de. Ama kullanım alanları çok az ve dolayısıyla DeFi bize şeyi gösterdi. Evet, gerçekten yani blockchain'i kullanarak bir şeyler yapabiliyoruz. Yani biz alternatif bir finans sistemi kuruyoruz ve bu finans sistemini kurarken de farklı bankacılık işlemlerini tamamıyla güvenli ve merkeziyetsiz bir şekilde herhangi bir kimseye güven duymadan gerçekleştirebiliyoruz. Ama hani tabii şu da var. Hani innovation dilemma diye bir şey vardır işte Bitcoin demeyelim de kripto paralar ve işte blockchain olmuştur hep. İşte 2017'de şu en tepededir. İşte ondan sonra böyle düşmeye başlar çünkü işte fiyatı da düşmüştür ve işte şu an mesela işte hayal kırıklığı evresinde ama işte bu şu şekilde devam eder bu grafik. Hani biz şu an şuraları aşıyoruz gibi, hayal kırıklığını aşıyoruz ve gerçekten işte pivot aşamalarına geçtik. Pivottan sonra gerçekten bir şeyler kurulmaya da başlanacak. İşte DeFi bize gösterdi. Bu pivot aşamaları gerçekten kurulabiliyor. Yani blockchain gerçekten işimize yarayacak. Ve gelecekte de olacak. DeFi hayatımıza girecek. Hatta şöyle bir örnek vereyim. Bu hafta galiba, evet bu hafta olması lazım. Facebook'un Head of Finance'i David Marcus olması lazım galiba ismi. Bir tweet attı. Dedi ki işte ben işte şu DeFi uygulamalarını biliyorum. Başka hangi uygulamaları bilmem lazım diye yazdı Twitter'a. Sonra bütün kripto para camiası diyeyim, kripto para ünlüleri adamın altına işte şunu incele, bunu incele, bak bu da çok iyi gibi şeyler yazdı. Yani hani Facebook zaten Libra ile bir başlangıç yaptı aslında. Her ne kadar çoğu ülke karşı çıksa da Libra'ya. Ama işte onun da devamı DeFi oluyor ve onunla da ilgileniyorlar gerçekten. Hani DeFi inovasyonun en büyük şeyi şu anda. Blockchain inovasyonunun en güzel örneği diyebiliriz. Abi gayet güzel açıkladın. Ya tabii bu önümüzdeki senelerde daha çok insanın duyacağı bir konsept olacak sanırım. Evet. O zaman son sorumuza geçelim.
Evet ve son soruda da bu kripto para, blockchain ve bu dijitalleşmenin aslında biraz digital marketinge yansımalarını da çok kısa bir konuşmak isterim. Hani çünkü artık bu özellikle korona dönemi insanların iyice hayatlarının bir dijital dönüşüme girmesinden ötürü digital marketingde kesinlikle daha fazla yatırım yapılan, daha fazla tercih edilen bir pazarlama aracı haline geldi. İşte bunun sosyal medya tarafı var, application tarafı var, mobil oyun application tarafı var. Hani bununla ilgili olarak bu kripto para ve blockchain'in buna bir yansıması var mıdır? Hani sen sektörün içinden de geldiğin için veya ileriye dönük bir inovasyonel bir çalışma var mıdır? Bunda hani eğer bir bilgin varsa almak isteriz doğrusu. Aslında hani blockchain ve kripto paraların çok fazla sektöre etki edeceğini söyleniyor hep. Ve işte bu etkiyi sunabileceği yerlerden birisi de dijital pazarlama gerçekten. Ki bunun içinde şu anda 2 tane çok güzel örnek verebiliriz. Birincisi Mad Network diye bir proje var. Aynı zamanda kendi kripto parası olan da bir proje bu. Mad Network'ün aslında birden fazla kullanım alanı var. Yani dijital pazarlama üzerine. Ama ana kullanım alanı şu. Sanırım bu yıl 45 dijital pazarlama üzerinde 45 milyar dolarlık boşa harcanan bir bütçe olmuş. Bu fraud'dan dolayı dijital pazarlama yapılırken ki işte yanlış veri alımı, işte botlarla yapılan işte impressionlar gibi farklı fraud olayları gerçekleşmiş ve buna 45 milyar dolar harcanmış. Mad Network de blockchain altyapısını kullanarak tamamıyla merkeziyetsiz ve güvenli bir şekilde bu dijital pazarlama verisini bir süzgeçten geçirerek ilgili kuruma direkt şifreli bir şekilde iletiyor ve bunun tamamıyla güvenli olmasını sağlıyor bu dijital pazarlama verisinin ve dolayısıyla kurum doğru bilgiyi almış oluyor dijital pazarlama yaparken, çünkü veri en önemli şey pazarlama yaparken ve bu verinin doğruluğu da çok önemli. Mad Network sayesinde bu verinin doğruluğu sağlanıyor. Bir ikinci olarak da Brave çok özür dilerim. Browser var. Brave Browser'a geçmeden önce çok özür dilerim. Yani Mad Network ile ilgili çok kısa bir iki şey konuşmak isterim ben de hani karşılıklı seninle. Şimdi hani ben de kendim takip ettiğim için küçük bir parça bir şeyler söylemek istedim. Bu şeye çok güzel değindim. Fraud tarafındaki dünya çapında olan büyük para kaybına. Aslında bu zaten bahsettiğim gibi digital marketingde birçok markanın önem verdiği bir brand safety denilen bir problem bu. Harcadığın paranın efficient bir şekilde karşılığını alabilmek. Bu çok önemli bir konu digital marketing dünyasında ve hani blockchain sisteminde sanıyorum artık yani bunu sıfıra indirebiliyor mu mesela, mümkün mü? Yoksa atıyorum bunu aradaki bazı player'ları çıkarıp belli bir seviyede mi aşağı indiriyor? Yani belki buna çok net bir cevap da veremeyebilirsin ama yani bunu sıfıra indirmek blockchain üstünden mümkün mü? Yani bu kadar da safe ve saydam bir platform mu, yoksa yani bir şekilde bir açığı olma ihtimali var mı bu blockchain sisteminde? Çok ya şöyle aslında, blockchain aslında veriyi kaydeden bir altyapı. Yani orada veriyi nasıl aldığın, nasıl kaydettiğin önemli olan ve hani %100 sıfırlamak bence mümkün değil ki zaten Mad Network gibi farklı dijital marketing üzerine olan blockchain projeleri de var. Mesela onlardan çoğu başarılı değil bu konuda. Yani araştırmalarıma göre bu dijital pazarlama konusunda yani çok da başarılı olunabiliyor çünkü blockchain'in farklı problemleri var ve aslında veri kaydetmek için oldukça pahalı bir yöntem blockchain
Ama Mad Network kendi yöntemini keşfetmiş. Kendi işte hem veri yakalamayı hem de blockchain'e veri kaydetmeyi farklı bir yöntemle de yapıyor. Ve o yüzden şu anda hani başarılı olan birkaç digital marketing konusundaki blockchain projelerinden biri. Yani böyle özet geçebilirim. Evet, Mad Network'te bu işte her kripto para şirketinin bir white paper'ı oluyor sanırım. Bu şirketin işte misyonu nedir, özellikleri nedir onun anlatıldığı. Ben de Mad Network'ünkini okuma fırsatım olmuştu. Mesela işin şey tarafı da çok önemli. Hani ben birazcık da digital marketing dünyasından geldiğim için o kısımlara çok küçük bir vurgu yapmak isterim. Mesela bu son zamanlarda hedefleme, hani benim kişisel bilgilerim nasıl kullanılıyor, benim neyi sevdiğimi nasıl anlaşılıyor gibi insanların genel bir şeyleri var, endişeleri var. Dolayısıyla zaten Apple'da iOS 14'te hani daha kesinleşmemiş olmakla beraber çeşitli kısıtlamalar getirdi buna hedeflemelerle ilgili. Sanırım blockchain'in böyle bir pozitif tarafı da var. Bu encrypted kutular, şifreli kutular olmasından dolayı hedeflemenin de o şifreli kutular içinde yapılıp asla platform veya markayla paylaşılmayıp sadece o kutunun içinde hedefleme yapılırken kullanıp asla kimsenin eline geçmediği ile ilgili birkaç şey de okumuştum white paper'da. Hani bu o blockchain içindeki mesela bir hedefleme ile ilgili bilginin kullanılmasında onun kullanan kişinin görmesi gerekmiyor değil mi? Direkt bu gizlilik içinde bunu kullanabiliyor sanırım içindeki bilgi. Evet, hatta tam yani bunu çok söylersem teknik bir terim olacak ama sıfır kanıt gerektiren ispat diye bir şey var. İngilizceden Türkçe çevirdim, o yüzden şey oldu, karıştı biraz. Zero knowledge proof diye geçiyor bu. Sen o verinin ispatını, verinin içeriğini bilmeden de kullanabiliyorsun. Yani burada mesela targeting'de nasıl olur? İşte mesela bir grup insan Mad Network toplamıştır. İşte der ki işte 15-30 yaş arasındaki insanlar işte üniversite mezunu işte İstanbul'da oturuyorlar. Mesela sen işte bir restoran sahibisin ve işte bu kişilere uyuyorsun diyelim. Şu an biraz saçma bir targeting oluyor farkındayım ama şey yapıyorum, örnek vermek açısından. Sen bu bilgiye sahip değilsin aslında. Sen sadece bu bilginin böyle nasıl diyeyim, böyle tırnağını görüyorsun. Yani ucunu görüyorsun. Ve diyorsun ki sen Mad Network'ün şeyinde, platformunda abi bana bu target'ı koy benim platforma, ben sana ya güveniyorum, platforma güveniyorum. Çünkü başkaları da bunu kullanmış. Yani bunun ispatı var. Ve ben bunu kullanarak işte şey yapıyorum, reklamımı veriyorum, marketingimi yapıyorum, işte karşılığında reklam çıkarıyorum gibi bir şey yapabiliyor ve bunu da işte kişiden kişiye, yani kişiden kişi demeyelim burada, kurumdan Mad Network'e yaptığı için hani özel bir şifreleme tekniği de kullanıyor ve o yüzden hani bu gerçekten targeting'de de yani kişisel verileri ihlal etmeden, işte verilerin gizliliğine önem vererek yapılabilen bir hale geliyor. Anladım. Son olarak sanıyorum Brave Browser'dan bahsedecektin. Yanlış duymadıysam. Evet, onu da çok kısa bahsedebilirsen daha sonra da küçükten kapanışı yapabiliriz. Tamamdır, anlaştık. Şöyle, aslında Brave Browser neyi değiştiriyor? Ondan biraz bahsedeyim, sonra ne yaptığından da anlatayım. Şimdi aslında reklam sektörü böyle büyük şirketlerin kazanmasını sağlayan bir sektör şu anda. Yani işte Facebook, Google, Twitter ya da Instagram. Siz kurum olarak reklam yapmak istediğinizde bu büyük kurumlara para veriyorsunuz. Ve kullanıcılarınızı aslında bedava bir ürün gibi kullanıyorsunuz. Onların verilerini kullanıp işte onlara targeting yapıyorsunuz ve sizin aslında ana user base'iniz hiçbir şey kazanmıyor sizden. Yani sadece sizin uygulamanızı görüyor ve hiçbir kazanç elde etmiyor bundan. Yani uygulamanızı görmekten kazanç elde etmiyor.
Çünkü o para bu büyük firmalara gidiyor. Büyük reklam firmalarına. Brave Browser'da kendi token'ı var. BAT diye. Brave New Token diye geçiyor olması lazım açılımı. Bu BAT aslında bir ödül mekanizması sunuyor. Brave Browser'ı kullanan user'lar, kullanıcılar reklamları öncelikle engelleniyor zaten. Yani komple reklam engellenerek geliyor. Google Chrome'a eklenti eklenmiş gibi. Ama size seçenek sunuyor. Diyor ki işte ben sana işte şöyle bir reklam sunuyorum. Bu sayfaya girdin. Ve işte bunu izlersen sana işte 2 tane BAT vereceğim diyor mesela. Ve böylece kurumların aslında direkt o büyük reklam firmalarını atlatarak gerçekten kendi kullanıcılarına ödül verebiliyor. Ya da vermesini sağlıyor. Ya da hani ödül veriyor ama kullanmıyor adam yani ürünü. Ama buradaki o büyük kurumları aşması çok büyük bir olay bence. Zaten hani Brave'in kurucusundan da biraz bahsetmek gerekirse adam işte Brendan Eich olması lazım. JavaScript dilini bulan adam kendisi ve Firefox'u da yapan adam. Firefox browser'ını da yapan adam. O yüzden hani gerçekten teknolojisi dikkat çekici ve hani ödül mekanizması da gerçekten çalışıyor. O yüzden oldukça önemli bir proje. Yine dijital pazarlama konusunda da önemli bir adım atmamızı sağlıyor bence. Evet. Ya ben de orada şöyle bir şey söyleyebilirim. Aslında tam başında Brave Browser'ı anlatırken şeyi çok güzel tanımladım. Bu user initiated yani kullanıcının kendi isteğiyle başlattığı rewarded videolar yani ödüllü videolar. Aslında bahsettiğim gibi çeşitli sosyal medya ağırlıklı platformlarda genelde kullanıcı kendi bilgileri üzerinden kendine yapılan reklamdan herhangi bir şekilde fayda sağlayamıyor kendine. Ama hani bunun aslında kripto para dışında başka dijital platformlarda da benzerleri var. Mesela mobile gaming uygulamalarında oluyor bu daha çok. Rewarded video alıyorsun. Kullanıcı kendi isteğiyle reklam izleyip oyunun içinde normalde parayla satın alabileceği bir işte can hakkı veya bir işte oyunu daha iyi oynamasını sağlayacak bir eşyayı reklam karşılığı bedavaya para vermeden satın alabiliyor. Sanıyorum ki burada da işte kripto para ve blockchain dünyasında, bu tarafın dijital marketing dünyasında da Brave Browser kendi rewarded video, rewarded ads ödüllendirici reklam seçeneğini çıkarmış sanıyorum. Orası da tabii takip etmek çok heyecanlı olacak önümüzdeki senelerde özellikle. Orada bu arada küçük bir ekleme yapabilirim. Hani o senin dediğin mobil uygulama, mobil oyunlarda daha doğrusu kullanıcı isteyerek şey yapıyor ya, işte izliyor ve daha fazla zaman kazanıyor, işte daha fazla işte can oluyor gibi şeyler oluyor. Aslında burada yaptığı şey Brave Browser'ın kullanıcıya gerçekten bir yani para veriyor, ödül veriyor. Yani o batı gidip adam yatırım yapabilir, işte bozdurabilir, nakde dönebilir. Yani o yüzden oradakiden daha fazla bir şey bence bu. Çünkü gerçekten kullanıcı hani oyun dışına çıkıp bambaşka şeyler yapabiliyor o ödülüyle beraber. Evet yani orada tabii ki daha farklı bir denge var iki tarafta. İki tarafın da kendine göre daha farklı yöntemleri var. Dediğin gibi Brave Browser'da direkt fiziki olarak sana para veriyor. Onu da sen biriktirip daha sonra yatırım yapabiliyorsun sanırım. Aynen kesinlikle öyle oluyor. Süper. Bakalım önümüzdeki senelerde de bu çok daha fazla gelişmesi olacaktır. Yani çok gelişen, değişen bir sektör. Çok teşekkür ederim. Zaman ayırdığın için, bugün konuğumuz olduğun için. Bence çok bilgilendirici ve değerli bir söyleşi oldu. Umarım sen de çok memnun kalmışsındır. Ben çok teşekkür ederim öncelikle beni davet ettiğiniz için. Umarım ben basitçe anlatabilmişimdir. Benim tek endişem oydu. Çünkü hani konunun içinde olunca böyle biraz şey yapabiliyorsun. Sana basit gelen şey başkalarına basit gelmiyor ama hani elimden geldiğince basit anlatmaya çalıştım. Umarım basit anlatabilmişimdir. Benim için de çok keyifli bir yayın oldu ayrıca. Çok teşekkür ederim tekrardan. Bence öğretici ve keyifli bir video oldu. Tekrardan çok teşekkür ederiz.
Size de kendi sektörünüzde umarım böyle güzel, dünyada daha da global olarak ismini duyacağımız bir para birimine de dönüşür önümüzdeki zamanlarda iyice. Bizi lütfen Digital Box kanalımızı takip etmeyi, videolarımızı izlemeyi ve beğenmeyi unutmayın. Zaman ayırdığınız, izlediğiniz için teşekkür ederiz.